Hayatını kaybetmiş biriyle konuşmak ister misiniz? Ya da yapay zeka ile bir ilişki kurmak ister misiniz? Yakın gelecekte sosyal ilişkilerin çehresi değişecek. Bir kişi hayatını kaybetse bile onunla olan ilişkimizin sona ereceği anlamına gelmeyecek. Onunla ölümünden sonra bile konuşmaya devam edebileceğiz. Ayrıca genellikle insanlar arasında kurulan ilişkiler değişecek ve yapay zeka ile ilişkiler kurulacak. Bizim rolü bir kişinin ölümünden sonra bile kişisel ilişkilerin ve yaşamın geleceğini keşfedin. Sevgili dostum, 360 derece kanalına hoş geldin. Kardeşin Hüseyin burada seninle ve seni ağırlamaktan onur duyuyoruz. Dostum, insan doğası gereği sosyal bir varlıktır ve başkalarıyla kurduğu ilişkilerin en önemli özelliklerinden biri duygusal destektir. Zorluk, kaygı, stres gibi veya olumlu olaylarda kendisini destekleyecek, sevindirecek ve teşvik edecek birine ihtiyacı vardır. Sosyal ilişkiler kişiyi geliştirir, zihnini genişletir ve ona sosyal bir kimlik kazandırır ve onu toplum içinde korur. Ayrıca bilgiler insanlar arasında sosyal ilişkilerle yayılır. Hatta yaşlara güçlü sosyal ilişkiler kurmaları tavsiye edilir. Böylece daha sağlıklı ve daha uzun yaşarlar. Bu ilişkiler aynı zamanda genlerin gelecekteki nesillere aktarılmasına yol açar. Sosyal ilişkiler insan türünün hayatta kalmasında büyük bir öneme sahiptir. Ancak şimdi sosyal ilişkilerde yeni bir döneme girmiş gibi görünüyoruz. Yapay zeka ilişkiler, OpenAI'nin geliştirdiği büyük dil modeli ChatGPT ile sosyal ilişkilerde yeni bir devrim başladı. İnsanlar yapay zeka ile konuşmaya başladı ve sanki kendi türlerinden biriyle konuşuyormuş gibi hissediyorlar. Sohbetler kişiyi gerçekten bir insanla konuşuyormuş gibi hissedecek kadar ileri seviyedeydi. Hatta bazıları için yapay zeka birçok insanla olan ilişkilerinden daha iyi hale geldi. Yapay zeka nazik, saygılı, itaatkar, konuşmayı anlayan ve karşı tarafı takdir eden bir varlık gibi göründü. Hatta duygusal performansı insanların sunabileceğinden çok daha fazlaydı. Hastalar internet üzerinden doktorlara hastalıkları hakkında sorular sorduklarında yapay zeka cevaplarının doktorlarınkinden daha duygusal olduğunu gösteren bir araştırma yaptı. Hastalar hastalıklarıyla ilgili sorular sordular ve ChatGPT'nin bu sorulara verdiği yanıtlar duygusal açıdan doktorların verdiği yanıtlardan daha duygusal olduğu kanıtlandı. Ve ChatGPT'nin bu sorulara verdiği yanıtlar duygusal açıdan doktorların verdiği yanıtlardan daha üstün olarak değerlendirildi. Şirketler ChatGPT'yi sosyal ilişkilerde kullanma potansiyelini fark etti ve sosyal ilişkileri olmayan kişilere özel uygulamalar geliştirdi. Robotlar eksiklikleri telafi edecek şekilde programlanmıştır. Mesela size uygun bir karakter oluşturan programlar var ve sonrasında o karakterle sanki bir sosyal ilişki içerisindeymiş gibi konuşabiliyorsunuz. Bu programı deneyenler yapay zekanın kendileriyle oluşturmaya çalıştığı duygusal bağ karşısında şaşkın kaldılar. Bu sadece basit bir konuşma değildi. Yeterli sosyal ilişkilere sahip olduğunuz için bu tür ilişkilere ihtiyaç duymadığınızı sanabilirsiniz. Ancak başkalarıyla duygusal bağ kurmakta zorlanan insanları düşünün. Birçok şirket yapay zeka ile sosyal ilişkiler için programlar geliştiriyor. Ancak bazıları bu doğal ilişkiyi bu yapay zekalar aracılığıyla geliştirmeyi düşünüyor. Yulmov AI şirketi insanların başkalarıyla olan sohbetlerini sürdürmelerine yardımcı olmaya çalışıyor. Bazen bir başkasıyla sohbet ederken bir çıkmaza girdiğinizi ve ne yazacağınızı bilmediğinizi hissedebilirsiniz. Bu duraksama karşı tarafa ilgisiz olduğunuz izlenimini verebilir. Bu noktada yapay zeka devreye girer. Sosyal medyadan gelen son mesajı ona verirsiniz ve size uygun yanıtlar sunar. Bazıları gelen mesajlara ne yanıt vereceklerini bilmedikleri için strese girebilirler ve bu teknoloji stresin azalmasına yardımcı olur ve insan ilişkilerini sürdürür. Yapay zeka ile ilişkiler bu dünyada bizimle yaşayan insanlarla sınırlı kalmayabilir. Ölen insanları bile kapsayabilir. Sevdiğiniz birinin öldüğünü hayal edin. Kesinlikle onu özlersiniz ve onunla tekrar konuşmak istersiniz. Şu anda bunu yapmak mümkün değil. Ancak gelecekte yapay zeka ile
tüm bilgileri saklayabilir ve kişiliğini, doğasını ve sohbet tarzını öğrenebilir. Ölümünden sonra bile yapay zeka onun yerine geçerek sizinle iletişim kurmaya devam edebilir. Bu imkansız gibi görünebilir. Ancak bu, Strolify adlı bir şirketin geliştirdiği başlangıç seviyesindeki bir teknolojiyle gerçekleşti. Genellikle yaşlı bir kişiden kendini video çekmesini ve bir dizi soruya yanıt vermesini istediler. Ardından yapay zeka bu videolar aracılığıyla sorulara yanıt veriyor. Bu teknoloji bir kişi öldükten sonra onun çocukları ve torunları ile sohbet etmek için kullanılabilir. Çinli Yao Jian adlı bir genç 17 yaşındayken büyük babası öldüğünde çok üzülmüştü. Büyük babasının karakterini geri getirmek istedi ve onun resimlerini, konuşmalarını, videolarını ve büyük annesine yolladığı mesajları alarak yapay zekaya başka bilgiler ekledi. Onunla konuştuktan sonra büyük babasının kişiliğiyle tekrar bir bağ kurdu. Ancak bu duygusal bağı devam ettiremedi ve bu programı silmek istedi. Ancak bunu yapmadan önce büyük annesine ölen kocasını gösterdi. Yapay zeka aracılığıyla oluşturduğu bu programı ona gösterdi. Büyük annesi bu videoları izledikten sonra ona titreyerek teşekkür etti. Ardından sandalyeden kalktı ve odadan çıktı. Ve bir daha bu konuyu asla konuşmadı. Yo, büyük babasına veda etti ve ölümünden önce ona yaptığı bir hatadan dolayı ondan özür diledi. Ardından programı sildi. Yapay zeka ile ilişki geliştirme konusunda önemli sorulara yanıt veriyoruz. Yapay zeka ile ilişki kurmak etik açıdan sorunlu olabilir mi? Örneğin evli bir kişi bu tür bir ilişki kurarsa bu evlilik ilişkisini bozabilir mi? Ayrıca bu ilişki bir şirket tarafından geliştiriliyor. Bir kişi bir ilişki kurmak için ücret ediyor. Peki kişi bu ilişkinin maddi bir ücret karşılığında olduğunu mu hissedecek? Yoksa duygusal bir ilişki olduğunu mu hissedecek? Bu doğal bir ilişki mi? Ayrıca kişi bu tür ilişkilerde kişisel bilgilerini açıklarsa bu bilgiler şirket tarafından kullanılacak mı? Bu ilişkiler kişinin gerçek dünyada gerçek ilişkiler kurma yeteneğini, doğal ilişkiler kurma yeteneğini yok eder mi? Bir de tamamen farklı bir soruya bakalım. Yapay zeka bilinçli bir hale gelip kullanıcıya gerçekten aşık olursa bu ilişkiyi sonlandırmaya hakkımız olacak mı? Bu sorular gelecekte yapay zeka ile ilişkilerin gerçek bir olgu haline geldiğinde gündeme gelecektir. Dinlediğin için teşekkürler sevgili dostum. Ve her zamanki gibi paha biçilmez zamanın için de teşekkür ederim. Hoşça kal.